Göz kararması ve koldaki anlık uyuşma büyük bir felcin geliyorum deme şekli mi hocam? Tek taraflı olan uyuşmalar çok önemli. Kaç dakikamız var? Geçici iskemik atak, ya geldi geçti. Hayır kardeşim, gelen depremin büyük habercisi. İlk 4-6 saat kritik, altın saati geçmiş hastada bu damar açılmaz denip çıkıyor işin içinden bilim. Halbuki Hiçbir testte çıkmayan ama her an kalp krizi geçirmemize sebep olabilecek gizli bir belirti var mı? her an çatlayacak ya da her an patlayacak şu plakları ortaya çıkaramaz. Check-up'ta bu görülmez. Efor testinde bu çıkmaz. Yaşın, risk faktörlerin, aile hikayen varsa aman ha durma, hemen doktora koş. Efendim, kalp damar cerrahı Profesör Doktor Yusuf Kalko hocamla birlikteyiz. Hayati önem taşıyan sorularımız olacak. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Hocam merhaba, bizi ağırladığınız için özellikle teşekkür ediyoruz. Ne demek? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hocam çok önemli, çok kritik sorularımız var. Her zaman olduğu gibi sizden en anlaşılır cevapları alacağımızı seyircilerimiz de biz de çok iyi biliyoruz. Birçok cerrahın masada kalır diyerek reddettiği vakaları kabul ediyorsunuz. Sizin hayır dediğiniz bir sınır var mı bu konuda? Bir hastayı ameliyat etme kararını neye göre veriyorsunuz? Her hastayı alıyoruz lafı çok iddialı. Bir kere bazı kriterler var. Bir, yapacağımız uygulama hastaya ne katacak? Ömrünü uzatacak mı? Uzvunu kurtaracak mı? Felçten geri çevirebilecek mi? İki, hastanın fizyolojisi bunu kaldırabilecek mi? Üç, en önemlisi de literatürden bağımsız işler yapmamaya çalışıyoruz özellikle. Peki bunu yaparken seçtiğiniz anestezi tekniği çok önemli. Hastada kanama miktarı çok önemli. Hastanın yaşı ve ilave risk faktörleri çok önemli. Yani bunların hepsini eğer belli bir sıra içerisinde yaparsanız 103 yaşında bile hastayı ameliyat edebilirsiniz. Lokal anestezi ile her türlü ameliyatı yapabilirsiniz. Hocam babamın kalbi %20 çalışıyor, ayağında gangren var, kimse dokunmuyor, masada kalır diyor. Eğer bu hastaya biz bir şeyler katabileceksek bu riski alıyoruz. Genelde bizim riskimiz aslında hasta biriyle tartışırken risk neyse o anda ameliyattaki risk de o. Neden? Çünkü biz aslında hastaya hafif cesaret iğnesi verip sakinleştirip lokal anesteziyle işlem uygulayacağımız bölgeyi uyuşturup işlemi hızlı kanatmadan bir an önce bitiriyoruz. Bence esas önemli trik bu. Hastanın ciğerleri çok berbat. KOAH hastası, kalbi az çalışıyor, ileri şeker hastası. Hocam babamın yaşı ileri. İşte biz bu hastaları gerçekten ona bir şeyler katabileceksek o taşın altına elimizi koyuyoruz. Tabii buna aileyi de beraber birlikte bir ekip çalışmasıyla olan her şeyi aileye anlatıyor. Oluşabilecek bütün komplikasyonları anlatıyoruz. Ne kazanabiliriz, ne kaybedebiliriz anlatıyoruz. Ve sonuç, siz eğer bu hastayı evde yönetebilirim diyorsanız yönetmeye devam edin diye bir seçenek de sunuyoruz. Fark burada yani Yusuf Evet. Kalko farkı, onu anlamış olduk. Hocam tıp literatüründe açılmaz denilen bir damarı açtığınız zaman aslında tıp kitaplarını mı güncelliyorsunuz bir anlamda? Bilimin bittiği yerde tecrübe başlar diyebilir miyiz? Şimdi bir kere bilim bitmez. Bilim hiçbir zaman bilimin bittiği yer diye bir şey yok. Sadece bizim orada devreye girdiğimiz yer bilimin gri alanları. Çünkü bilimde gri alanlarda tartışmalı bir sürü süreç var. Net değil. Ya işte şah damarı tıkanmış, Evet. felç olmuş. İlk 4-6 saat kritik, altın saati geçmiş hastada bu damar açılmaz denip çıkıyor işin içinden bilim. Halbuki en son yapılan yayınlarda, cılız yayınlarda şu çıktı. Ya yok kardeşim, hibrit yöntem diye bir yöntem var. Açık ameliyat ve kapalı ameliyatı birlikte uyguladığınız zaman o %100 tıkalı damar açılırsa, ki %90 subakut dönem, yani 2 aya kadar, hele ilk 10 gün %90 başarıyla bu damar açılıyor ve dolayısıyla hastanın rehabilitasyon süreci, felci ve tansiyon dengesizliği ortadan kalkabilir. İşte biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla burada bilim, tedavi kılavuzları klasik olarak evet bu damarlar açılamaz diyor. Ama bu bir gri alan, çünkü yayınlar var. Cılız da olsa bazı. Şimdi o yayınlar güçlenmeye başladı ve bizim haklılığımız ortaya çıktı. Ne demek? Subakut dönemde %100 tıkalı şah damarları artık açılabiliyor.
Dolayısıyla biz ne yaptık? Tecrübemizle, hakikaten cesaretimizle o bilimin gri alanında ses verdik. Türkiye'den biz bu damarları açabiliyoruz. Ve artık dediğiniz gibi o cılız yayınlar dediğiniz makaleler herhalde Daha da güçlendi. Biz güçlendi, bunları cesaret uluslararası, verdiniz. ulusal kongrelerde sunduk zaten. Hı hı. Şu anda da çok fazla sayıda bu konuda yayın yapılıyor artık. Hocam ameliyatlarınızda sayısız ameliyat gerçekleştirdiniz tabii. En zor ameliyatınızda sizin hem bir hekim hem de bir insan olarak buraya kadarmış dediğiniz bir an oldu mu hocam? O kriz anında hem bir insan hem de bir hekim olarak beyniniz nasıl çalışıyor? Bir kere önce panik halimizi ortadan kaldırıyoruz ve kimseye göstermiyoruz. Çünkü sen ekip liderisin, sen de panik olursan o iş sarpa sarıyor. Beynimiz 3 türlü çalışıyor. Bir cerrahın beyni 3 türlü çalışır. Bir tür, yani beynimizin bir tarafı direkt kanama mı var, kanamaya odaklanır. Ya da damar mı tıkalı, niye tıkandı oraya odaklanır. İkincisi bir sonraki hamlede ne yapmam lazıma odaklanır. Üçüncüsü ekibi yönet. Çünkü sen orada bir ekibin başkanısın. Ekiple birlikte bir hastanın hayatı sana emanet edilmiş ve bu emaneti yüce bir emanetmiş gibi korur ve kollarsın. Dolayısıyla evet burada cesaret, evet burada tecrübe, evet burada inanç, iman. Bazen içimden Allah'a çok dua etmişliğim vardır. Bazen öyle enteresan şeyler, ben meslek hayatımda çok değişik şeyler yaşamışlığım var. Mesela birisini anlatayım. Bir hastayı zor bir ameliyat yaptık. Hastanın kalbi durdu yoğun bakımda. Masaj. 1 saat hastaya masaj yaptık. Beklenme, birden gitti hasta. Tam kapıdan çıkarken birden tekrar hasta döndü. Tık böyle bir filmlerde olur ya böyle Evet, bip sesi. evet. Geri döndük tekrar masaj, ilaç, o bu şu. O arada insanların gaza getirmek. Ya hadi arkadaşlar biraz daha gayret. Hadi bu iş olacak. Kafamdan ya şu ilacı denersek öbür ilaç acaba daha nasıl olur? Öbür ilacı hemen eczaneden bu arada getirin. Yani siz o kadar hızlı karar vermek zorundasınız ki. İşte insanoğlu orada devreye giriyor ve o hastayı geri çevirdik ve o hastayı taburcu ettik. O gün eğer ben ekip lideri olarak baştan ölümü kabul etseydim o hasta bugün aramızda değildi. Yani fokuslandığınız şey hayatta tutmak. Tabii ki çok önemli. 12 saat boyunca ameliyatta kalıp da ne su, ne tuvalet, ne bir ihtiyaç, ne acıkma. Kahvaltı yapmadığım günler var. 12 saat aç karnına sadece ameliyat düşündüğüm hastalarım çok olmuştur. Bir ek soru hocam merak ediyorum. Şu cerrah teri vardır ya, o boncuk boncuk ecel teri gibi dökülen ter. Mutlaka her ameliyatta siz de o teri döküyorsunuz değil mi? Çok. Benim rahmetli bir hocam vardı. Buradan mekanı cennet olsun, Aydın Kargı. Biraz kiloluydu hocamız. Çok iyi, Türkiye'nin yetiştirdiği nadir cerrahlardan biri, Evet. Çapa'da. Hocamız ameliyatlarda o kadar stres olur ve terlerdi ki hasta lehine. Eli hiçbir zaman titremezdi ama içinde fırtınalar kopardı. Başını özel mumya gibi sarardı. Terlik. O ter hastaya damlamasın, mikrop kapmasın diye. Çünkü aşırı terlerdi. Yani bana sorarsan cerrahın teri hakikaten alından akan o ter steril bir ter. Gerçek alın teri. Gerçek ter. Gerçekten öyle. Yusuf hocam kendi kalp atışınızda ya da ritmindeki değişikliği hissettiğiniz zaman bir cerrah olarak kendinizi mi düşünürsünüz, dinler misiniz? Yoksa bozdursa tamir ederim rahatlığı var mıdır bir yerde? Yani tabii ki doktorumun avantajını kullanıyorum. Yani kalbimde anormal bir çarpıntı, anormal bir aritmi olduğunu tabii ki anlarım. Ama cerrahların bildiği bir şey var. Bu çok önemli. Tamir ettiğimiz organ keşke bozulmasaydı deriz. Keşke bu safhaya gelmeseydi. Yani biz gangren olmuş bir bacağı keseriz. Evet. Keşke bu hale gelmeseydi deriz. Kalpte kalp krizi geçirir, bypass yaparız, kurtarırız hastayı. Keşke bu safhaya gelmeseydi deriz. Yani bizim aslında tamir ettiğimiz organ sıradan bir şey değil, önemli bir şey. Dolayısıyla bizim önceliğimiz korumak. Hep söylediğim bir şey var. Çinli bir tıp aliminin söylediği güzel bir laf var. İyi doktor, kötü doktor, ortalama doktorla ilgili. Biliyor musun? Hayır hocam. Peki. Diyor ki kötü doktor mevcut hastalığı tedavi eden. Damarı daraldı, stent taktım. Damarı daraldı, bypass yaptım, bacağını kurtardım. Aslında bu kötü doktor. Ortalama doktor hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavi eden. İyi doktor hastalık çıkmadan, belirtiler olmadan tedavi eden. Önleyici. Biz artık iyi doktor olma zamanı. İnşallah hocam. İnşallah. Önleyici oluyor bir anlamda Önleyici. değil mi? Tabii Evet. ki. Şimdi check-up yaptıran herkes dikkatle izlesin.
check-up yaptırdım, kalbim temiz çıktı diyerek sevinenler, rahat hareket edenler acaba yanılıyorlar mı hocam? Hiçbir testte çıkmayan ama her an kalp krizi geçirmemize sebep olabilecek gizli bir belirti var mı? Şimdi bir kere check-up'ım temiz çıktı diyenlere sesleniyorum. Aman ha temiz çıktı bana bir şey olmaz demeyin. Kalp krizi geçirenlerin yarısı bana bir şey olmaz diyenler. Neden? Check-up kalpteki kırılgan ya da her an çatlayacak ya da her an patlayacak şu plakları ortaya çıkaramaz. Check-up'ta bu görülmez. Efor testinde bu çıkmaz. Kan tahlilinde bunlar çıkmaz. Sen sadece plan var diye sevinirsin. Ya ben medikal karar verdiler, ilaç verdi doktor, iyisin dedi. Ben de geldim, harikayım hanım, boş ver yemeğe devam edelim. Bu plak var ya, işte bunlar ölümle sonuçlanıyor biliyor musun? Biz koroner damarı %90 yıllar içerisinde daralmış insanlarda ani ölüm çok beklemeyiz. Niye? Kolateral damarlar zamanla dolaşır ve kalbi güçlendirir öyle veya besler. Şu plak birden yarılırsa ve pıhtı oturursa ani kalp kriziyle kaybedilirsin. Dolayısıyla check-up'ım temiz çıktı deyip sakın ha güvenme. Biraz sonra hep söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. Yaşam tarzı, beslenme, genetik yapı, kötü alışkanlıklar bunlara dikkat etmezsen geçmiş olsun. Diğer sorun neydi? Devamında bir şey daha sordun. Bir belirti var mı? Yani bizim anlayabileceğimiz bir belirti var mı? Çok basit. Son zamanlarda tuhaf bir şey oldu. Ne oldu kardeşim? Ya hocam efor kapasitem birden düştü. Eskiden ben bu merdiveni bir hışımla koşarken şimdi dinlene dura gidiyorum. Tuhaf bir baskı hissi var ama izah edemiyorum. Başka ne var? Hocam son zamanlarda soğuk terlemelerim var. Bir türlü sebebini bulamadım. Niye var anlamadım. Hocam babam geçenlerde kalp krizinden bir gün önce hışkırmaya başladı. Niye hışkırdığını anlayamadık. Meğer kalp krizi geçiriyormuş. Ya bunlar hep önemsem. Ya klasik. Evet. Hocam kolum ağrıyor, çeneme vuruyor, göğsüm klasik bilgilerle ya da klasik bulgularla gelmeyebilirsin. Hafif bir efor kapasite kısıtlı, hafif bir bulantı, hafif bir kusma. Durduk yere ya ben hiçbir şeyim yok birden böyle tuhaf şeyler olmaya başladı diyorsan o zaman hiç durma, bir an önce yaşın, risk faktörlerin, aile hikayen varsa aman ha durma hemen doktora koş. Şimdi maalesef sürekli oturan bir nesiliz artık. Ekran başında geçen 8 saat damarlarımızda fiziksel olarak neye sebep oluyor? Bize anlatır mısınız? Ve damarlarımız gerçekten bizden daha mı yaşlı? Maalesef çağımızın vebası işte şeker hastalığı, obezite, işte damar sertliği diyoruz ya. Bunların ana sebebi hareketsizlik. Ana sebebi. Sen hareket etmezsen kas pompaların çalışmaz, kan devir daim yapmayacak. Dolayısıyla damar sertliği, insülin direnci, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite bunların hepsini birlikte getirecek. Bir yayında okudum. 4 saat hareketsiz oturmak bir paket sigarayla eşdeğer. Bak düşünebiliyor musun? Evet. Bir paket sigara içiyorsun, vücuduna zarar veriyorsun. 4 saat oturarak bunu zaten sağlıyorsun. Dolayısıyla hareketsiz yaşantı şu anda çağımızın en büyük sorunu. Özellikle gençler maalesef. Biohacking ve uzun yaşam yani çok artık popüler bir kavram. Longevity trendleri damar sağlığı için aslında bir balon mu? Gençleşmek için yapılan damar temizleme kürlerinin tıbbi bir karşılığı var mı hocam? Şimdi bir kere longevity'nin bazı şeyleri doğru, gerçek, tıpla uyumlu, kanıta dayalı tıp, spor diyor, işte beslenme öyle, diyor, evet. Şekerle mücadele, tansiyonla mücadele diyor. İşte sen düzgün beslenirsen, bunlar bizim için doğru şeyler. Kötü alışkanlıklarla mücadele ediyor. Bunlar güzel şeyler. Ama hocam damar açma kürü, damarı gençleştirme işte terapileri bunlar kanıta dayalı tıpta şu anda bilimsel olarak ispatlanmış bir kanıtı yok. Bir kere önce onu söyleyeyim. Yani hepsi %100 doğrudur dersem yalan olur. Ama mantığa doğru gelen her şey doğrudur. Kanıta dayalı tıp asla bana göre, sana göre diye bir şey olmaz. Plak eriten bir kür yok. Yani böyle bir şey ya da damarı gençleştiren bir kür yok. Ne var? Sen eğer damar sağlığınla ilgili iyi şeyler yapmak istiyorsan risk faktörlerini yönetmek zorundasın.
Risk faktörlerini yönetemeyen insanlar istediğin kürü al boş. Bundan net bir şekilde Tabii ayrımını ki. yapalım. Tabii ki. Az önce belirtilerden bahsettik ama daha spesifik bir şekilde sormak gerekirse göz kararması ve koldaki anlık uyuşma büyük bir felcin geliyorum deme şekli mi hocam? Ve eğer böyle bir risk söz konusuysa kaç dakikamız var? Net soru. Şimdi tek taraflı olan uyuşmalar çok önemli, önemsenmeli. Sol, sağ. İki kolunda uyuşma var. Boyun fıtığın var. Tek taraflı uyuşman var. Evet, beyninde sorun olabilir. Felç atağı geçiriyor olabilirsin. Özellikle Amerikan Kalp Cemiyeti ve Nöroloji Derneği şöyle diyor. Geçici atak, transiyel iskemik atak 2 dakika ile 1,5 saat, 2 saate kadar sürebilir bunlar. Ama sonra düzelir. Bunlar önemsenmeli ve acil koduyla hastaneye başvurmalı. Bak bu çok önemli. Bunu ilk defa söylüyorum. Yayınlar artık şöyle diyor. Geçici iskemik atak ya geldi geçti. Hayır kardeşim, gelen depremin büyük habercisi. Yani sen şimdi öncü depremsin. O yüzden acil artık Amerika'da, Avrupa'da bu insanlara diyorlar ki TIA ya da transiyel iskemik atak ya da geçici inme geçiren insanlar mutlaka acil koduyla hastaneye başvurmalı. Niye? 2 saat sonra felç olacaksın. 2 gün sonra felç olacaksın. Bunun tedbirini almak zorundasın. Genelde bizim insanlarımızda şöyle bir şey var. Hocam gözüme birden bir perde indi. Bir dakika böyle sonra gözümü ovuşturdum. Sonra ne oldu? Açıldım. Sonra da umursamadım. Bak bu aslında bir haberci. Hocam ben oturdum Beyza Hanım'ın karşısında. Beyza Hanım'ı 2 tane gördüm. Bir sağda bir solda. Ya önce dedim ki ya Allah Allah yine bir şey oldu gözüme. Kataraktım azdı herhalde. Şöyle bir ovuşturdum. Düzeldi. Ya önemsemedim. Önemse kardeşim. Çift görme çok önemli. Başka? Hocam elim uyuştu. Evet. Ya tuhaf bir şey ama anlayamadım. Durup dururken uyuştu. Bardak düştü elimden. Gece de üstüne yatmıştım biliyor musun? Tabii burada 2 şey var. Birincisi basit bir sinir sıkışması ya da basit bir boyun fıtığı evet olabilirsin. Ama yaşın ileri, yüksek tansiyon hastasısın. Ailende inme hikayesi var ve kan sulandırıcı kullanıyorsun. Kalbinde ritim sorunu var, aritmin var. Mutlaka inme mi acaba deyip doktora koş. Hocam geçici oldu. Bak ne dedim? Acil koduyla hastaneye başvurmalısın. Bu ülkede her yıl 180 bin kişi inme ya da inme atağı geçiriyor. Yazık değil mi bu insanlar? Risk çok büyük o zaman. Yani Kesinlikle çok büyük. Kadar. Bu Hep söylediğim bir laf var. Bir daha söylüyorum. Buyurun. Bundan sonraki hayatını önüne bakarak mı, tavana bakarak mı yaşamak istiyorsun? Kararını ver. Hastaneye gitmeye üşeniyor musun? Aslında kalan ömrünü atlıyorsun. Bir kere daha düşünsün şimdi bu belirtileri yaşayan. Bu arada gece üzerine yatmayla yani o aradaki fark anlaşılabilir mi? Şöyle gece Hiç üstüne duruşma. yattığın zaman 10 dakika sonra düzelir kolun. Hiçbir şey olmaz. Evet. Zaten o anda kalktığında olur. Günün ilerleyen saatlerinde olmaz. Evet. Burada ayıran bir şey var. O yüzden ihmal etmeyelim değerli izleyiciler.